Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı satış yaparak para kazanabileceğiniz ya da hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tığ işi, bal kabağı, lastik toka yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım lastik tokalarda bal kabağının farklı tonlarda renklerini kullanabilir ve tokaları istediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Tokanın yapılışında 5 katlı orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2.20 mm ile bal kabaklarını öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden tokaların yapılışına başlayalım. Tokanın yapılışına ilk düğme attıktan sonra çok sıkı olmayan 18 zincir yaparak başlayalım. ...18 zinciri yaptım ve yapmış olduğumuz bu zincir bal kabağının yüksekliğini göstermektedir. Daha yüksek bal kabağı yapmak isterseniz zincir sayısını artırabilirsiniz. Ve ikinci zincirden başlayarak sıra sonuna kadar toplam 17 tane sık iğne yapalım. ...17. sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir deseni çevirelim. İlk sık iğnenin arkasından başlayarak sıra sonuna kadar toplam 17 tane sık iğne yapacağız ve altta yaptığımız sık iğnelerin arka kanatlarını kullanacağız. Bir zincir deseni çevirelim. İkinci sıradan sonra her sırada desen kendisini tekrar edecek. İlk sık iğnenin arkasından başlayarak altta yapmış olduğumuz tüm sık iğnelerin arkasından sık iğne yaparak toplam 17 tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bir zincir deseni çevirelim ve alt sıradaki işlemleri tekrar ederek toplam 27 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Toplam 27 sıra yaptım ve yapmış olduğumuz 27 sıra bal kabağının genişliğini göstermektedir arkadaşlar. Daha geniş bal kabağı yapmak isterseniz sıra sayısını artırabilirsiniz. Yapmış olduğumuz bu dikdörtgen parçanın genişliği 5,5 santimetre. Uzunluğu ise yaklaşık 11,5 santimetre. 27. sıranın sonuna geldiğimiz zaman deseni ikiye katlayalım ve başlangıç zincirindeki ilmekleri kullanarak karşılıklı ilmekleri de sık iğne yardımı ile birleştirelim. Pardon, kayma dikişini kullanarak birleştirelim. Son kayma dikişini yaptıktan sonra bir zincir yaparak bir miktar ip bırakalım ve ipi bu düğümün içerisinden çıkartalım. Şimdi iğne yardımıyla buradaki üst noktada büzme işlemi yapacağız zikzaklar kullanarak.
Desenin iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım ve içini elyaf ile dolduralım. Şimdi tekrar üst noktada zikzaklar yaparak büzme işlemi yapalım. Büzme işlemini yaptıktan sonra bakın burada çizgi şeklinde desenler var. Her iki çizgi şeklindeki desenin orta noktasından ipi geçirerek boğumları yapalım. Son boğumu da yaptıktan sonra ipi burada düğüm yaparak keselim. Bal kabağını bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi yeşil ya da kahverenginin farklı tonları ile bal kabağının sap çalışmasını yapalım. Bal kabağının sapı için sihirli halka yapalım. Bir zincir, halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapalım. Halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk sık iğnenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluktan başlayarak alttaki tüm sık iğnelerin tepesine bir tane sık iğne yaparak toplam 6 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir ve alt sıradaki işlemi tekrar edelim. İlk boşluğun içerisinden başlayarak yan yana toplam 6 tane sık iğne yapalım. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Toplam 3 sıra 6 tane sık iğne yaptık. Bir zincir, aynı kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluğun içerisine 2 tane sık iğne yapalım. Ve altta yapmış olduğumuz 6 tane sık iğnenin her birinin tepesine 2 adet sık iğne yaparak toplam 12 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesine
2 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne. Ve bu şekilde çift tek yaparak toplam 18 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yapalım ve sapı bal kabağını dikecek kadar ip bıraktıktan sonra ipi keselim. Ve bunu bal kabağının üst noktasına dikeceğiz arkadaşlar. İsterseniz silikon ile de yapıştırma işlemini yapabilirsiniz. Bal kabağının sapını da diktikten sonra en son lastik tokaya yapıştırma işlemini yapacağız. Böylelikle tokanın tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.